Kuzey Amerika kıtasında yer alan dev bir ülke. Amerika. Kuzeyinde Kanada, güneyinde Meksika, doğusunda Atlas Okyanusu, batısındaysa Pasifik Okyanusu ile çevrili. Dünyanın süper gücü olarak anılan bu ülke 9,8 milyon kilometre karelik bir alana sahip. Yani Türkiye'nin 12 katı büyüklüğünde. Ülke 50 eyaletten oluşuyor. Her eyalet kendi yasalarını ve yönetim biçimini belirleyebiliyor. Federal yönetimse dış politika, savunma ve ekonomi gibi ülke genelini ilgilendiren konularda yetkili. Başkenti Washington, en bilinen şehirleri ise New York, Los Angeles, Chicago gibi dev metropoller. 2024 itibarıyla nüfusu yaklaşık 341 milyon. Bu rakam Amerika'yı Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en kalabalık 3. ülkesi yapıyor. Amerika'nın federal düzeyde resmi dili yok. Ancak birçok eyalet İngilizceyi resmi dil kabul etmiş durumda. Halkın yaklaşık %78'i yalnızca İngilizce konuşuyor. Nüfusun %13'ü İspanyolca, kalan %9'u ise Çince, Vietnamca, Arapça gibi farklı dilleri kullanıyor. Bu yüzden özellikle Latin nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, sokak tabelalarında, televizyonlarda ve günlük hayatta İspanyolcaya sıkça rastlanıyor. Amerika'nın resmi bir dini de yok. Fakat halkın yaklaşık %63'ü Hristiyan, %29'u herhangi bir dine bağlı değil, %2'si Yahudi, %1,2'si Müslüman, %1'i Budist, %1'i Hindu ve diğer dinler ise %2'lik kısmı oluşturuyor. Ülkenin para birimi ABD doları. Dolar sadece burada değil, tüm dünyada en çok kullanılan para birimi. Türk lirası ile kıyaslandığındaysa dolar kuru oldukça yüksek. Coğrafya açısından Amerika'da olağanüstü bir çeşitlilik var. Alaska'nın buz gibi tundralarından, Florida'nın tropik sahillerine, Rocky Dağları'nın yüksek zirvelerinden, orta kesimdeki uçsuz bucaksız ovalara kadar bambaşka manzaralar görmek mümkün. Amerika, ana kara eyaletleriyle birlikte Alaska ve Hawaii dahil toplam 6 farklı zaman dilimini kapsar. Deniz aşırı topraklarla birlikte bu sayı 11'e kadar çıkıyor. İstanbul'dan New York'a direkt uçuş ise ortalama 10 saat. Kısacası Amerika, büyüklüğü, çeşitliliği ve gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke. Şimdi bu dev ülkenin iç yüzünü, günlük hayatını, bilinmeyen yanlarını ve merak edilen sırlarını birlikte keşfedelim. Amerika'yı anlamak için önce onun bir göçmen ülkesi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bugün ülkede yaşayan 51 milyon insan, yani nüfusun yaklaşık %15'i Amerika dışında bir yerde doğdu. Bu rakam o kadar büyük ki dünyada en çok göçmen barındıran sonraki 4 ülkenin toplamından bile daha fazla. Aslında ülke nüfusunun artmaya devam etmesinin en büyük sebebi de yine göçmenler. Çünkü yerli nüfusta doğum oranları oldukça düşük. Bu durum Amerika'nın geleceğini de doğrudan şekillendiriyor. Bugün doğan çocukların önemli bir kısmı Latin veya Asyalı ailelerden geliyor ve 18 yaş altı nüfusta beyaz olmayanlar artık çoğunlukta. İşte meşhur eritme potası tanımı tam olarak bu demek. Bu kültürel karışım kendini her yerde gösteriyor. Mesela sokakta İspanyolca konuşmalar duyuyorsunuz. Restoranlarda farklı ülke mutfaklarından yemekler yiyorsunuz ve 4 Temmuz gibi ulusal bayramlarda her kökenden insan bir araya geliyor. Göçmenlerin Amerika'ya katkısı sadece kültürel değil tabii ki. Aynı zamanda ekonomik. Özellikle teknoloji, finans ve tıp gibi alanlarda çalışan bilim insanlarının ve girişimcilerin çoğu göçmen kökenli. Zaten bugün her 4 Amerikalıdan birinin ya kendisi ya da anne babası farklı bir ülkeden gelmiş durumda. Bu kadar çeşitliliğe rağmen İngilizce bilmek, iş ve eğitim hayatı için yazılı olmayan bir zorunluluk olmaya devam ediyor. Kısacası Amerika, kimliğini ve gücünü bu kültürel mozaiğe borçlu. Amerika'da yemek kültürü genel olarak hızlı ve pratik yiyecekler demek. Verilere göre her 3 yetişkin Amerikalıdan biri her gün fast food yiyor. Menülerde başrolde hamburger, sosisli sandviç ve patates kızartmaları var. Ama Amerika aynı zamanda bir göçmen ülkesi. Bu durum yemeklere de yansıyor. Ülkenin büyük şehirlerinde İtalyan, Meksika veya Çin mutfağı gibi sayısız farklı seçeneği görmek mümkün.
Tabii bu beslenme tarzının yol açtığı büyük bir sorun da var. Obezite. Son verilere göre ülkedeki yetişkinlerin %42'sinden fazlası obeziteyle mücadele ediyor. Bu ciddi oranlar nedeniyle hükümet soruna karşı yeni adımlar atıyor. Örneğin okullarda daha sağlıklı yemekler sunulması için programlar yapıyor ve restoran menülerine kalori bilgilerini ekleme zorunluluğu getiriyor. Amerika, küresel ekonominin de lokomotifi olmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 30,1 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasıla ile dünyada açık ara birinci sırada. Bu devasa zenginlik kişi başına gelire de yansıyor. Ülkenin kişi başına düşen geliri yaklaşık 89 bin dolar. Bu rakam Amerika'yı dünyanın en yüksek gelir seviyesine sahip ülkeleri arasında tutuyor. Bu zenginliğin kaynakları da çok katmanlı. Her şeyden önce Amerika'nın sahip olduğu doğal kaynaklar ve devasa iç pazar bu zenginliği besliyor. Ülke dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticilerinden biri ve verimli tarım arazileriyle küresel bir gıda gücü. Güçlü otoyol ve liman altyapısı da bu üretkenliği destekliyor. Aynı zamanda 341 milyonluk nüfusu ekonomiyi sürekli canlı tutan dev bir tüketici pazarı oluşturuyor. Bu potansiyeli harekete geçirense insan faktörü. Amerika, MIT ve Harvard gibi dünyaca ünlü üniversiteleri ve sunduğu fırsatlarla dünyanın dört bir yanından en parlak beyinleri, mühendisleri ve bilim insanlarını kendine çekiyor. Nüfusunun yaklaşık 1/4'inin göçmen kökenli olması bu beyin göçünün en büyük kanıtı. İşte bu nitelikli iş gücü Silikon Vadisi gibi merkezlerde bir araya gelerek Apple, Google ve Tesla gibi teknoloji devlerini yaratıyor. Yapay zekadan biyoteknolojiye dünyayı değiştiren inovasyonlar bu ekosistemden çıkıyor. Bu üretim ve teknoloji gücü New York borsası gibi merkezlerde dev bir finansal güce dönüşüyor. Amerikan dolarının dünyanın ana para birimi olması ise ülkeye her yıl milyarlarca dolar ekstra avantaj sağlıyor. Son olarak bu zenginlik Hollywood ve müzik endüstrisi gibi küresel icraatlarla da desteklenerek daha da büyüyor. Hollywood basit bir film endüstrisi değil. Dünyaya bir yaşam tarzı ve Amerikan rüyasını pazarlayan dev bir makine gibi çalışıyor. Bu dev endüstrinin Kaliforniya'da kurulması ise bir tesadüf değil. Her şey Thomas Edison'un film patentlerinden kaçan bağımsız yapımcıların filmlerini çekmek için bol güneşli bir yer aramasıyla başladı. Bugün şehrin simgesi olan o meşhur Hollywood yazısı ilk yapıldığında aslında bir emlak şirketinin reklamıydı ve üzerinde Hollywoodland yazıyordu. Sadece birkaç yıl kalması planlanıyordu ama orada bir ikon olarak kalmaya devam etti. Hollywood'un asıl gücü ise ekonomik boyutunda ortaya çıkıyor. Çekilen dev bütçeli filmler gelirlerinin %60'ından fazlasını Amerika dışındaki ülkelerden kazanıyor. Bu aynı zamanda bir yumuşak güç demek. Filmlerde gördüğümüz markalar, dinlediğimiz müzikler ve karakterlerin yaşam tarzı dünyanın dört bir yanındaki insanları etkiliyor. Hatta o meşhur şöhret yolundaki yıldızlar bile bir ücrete sahip. Bir ismin oraya eklenmesi için ünlünün kendisi veya sponsorları günümüz parasıyla 75 bin dolarlık bir bağış yapıyor. Yani Hollywood'da her şey büyük bir endüstrinin parçası olarak işliyor. Gelelim ülkenin yönetim sistemine. Amerika Birleşik Devletleri 1787 Anayasasına dayanan federal bir cumhuriyet. Federal sistemde 50 eyalet büyük ölçüde özel. Eğitim, güvenlik, vergi, sağlık gibi birçok konuda kendi yasalarını çıkarabiliyorlar. Federal hükümet ise dış politika, savunma, göçmenlik ve para politikası gibi tüm ülkeyi ilgilendiren alanlardan sorumlu. Amerika'da yürütme organının başında Amerikan başkanı var. Başkan hem devletin hem de hükümetin başında yer alıyor. 4 yıllık dönemlerle seçiliyor. Seçimse doğrudan halk oylamasıyla yapılmıyor. Eyaletlerdeki sonuçlara göre belirlenen seçiciler kurulu üzerinden başkan göreve geliyor. Başkan adayıyla birlikte başkan yardımcısı da aynı seçimde ortak aday olarak çıkıyor. Yasama organı kongre 2 meclisten oluşuyor. Senatoda her eyaletin 2 senatörü var. Toplamda 100 üye bulunuyor. Temsilciler Meclisi'nde ise nüfusa göre dağılan 435 üye bulunuyor. Bu sayı her 10 yılda bir nüfusun sayımıyla güncelleniyor.
Kanun teklifleri ise önce kongrede hazırlanıyor. Kabul edilirse başkanın onayına gidiyor. Başkanın veto hakkı var ama kongre 3'te 2'lik çoğunlukla bu vetoyu yine aşabiliyor. Yargı ise yüksek mahkeme tarafında şekilleniyor. Mahkemedeki 9 yargıç federal yasaların anayasaya uygunluğunu denetliyor. Bu yargıçlar genelde ömür boyu bu görevi yapar. Görevden alınmaları ise yalnızca kongre tarafından azil süreciyle mümkün. Alt federal mahkemelerle birlikte yüksek mahkeme ülkenin en üst yargı otoritesi olarak işliyor. Ülkede kuvvetler ayrılığı ilkesi de çok katı. Yürütme, yasama ve yargı birbirini denetleyen ve dengeleyen bir sistem içinde işliyor. Doğrudan demokrasi unsurları ise sınırlı. Federal düzeyde halk oylaması yapılmaz. Ancak bazı eyaletlerde referandumlar, halk inisiyatifi veya görevden alma oylamaları gündeme gelebiliyor. Örneğin Kaliforniya'da bazı yasalar ya da valilik seçimleri halk oylamasına gidebiliyor. Genel olarak vatandaşlar yönetimi dolaylı şekilde seçtikleri temsilciler aracılığıyla etkiler. Siyasi yapıda iki büyük parti öne çıkar: Demokratlar ve Cumhuriyetçiler. Seçim dönemlerinde yoğun kampanyalar yapılır. Ülke adeta büyük bir demokrasi şölenine dönüşür. Amerika'nın dünyadaki rolünü anlamak için onun devasa askeri gücünü de anlamak gerekiyor. Ülke her yıl savunmaya yaklaşık 850 milyar dolar harcıyor. Bu rakam kendisinden sonra gelen yaklaşık 10 ülkenin toplam savunma bütçesinden bile daha fazla. Bu dev bütçe Amerika'nın neden dünyanın jandarması olarak anıldığını da açıklıyor. Bugün dünyanın dört bir yanında Japonya'dan Almanya'ya, Türkiye'den Güney Kore'ye kadar yüzlerce Amerikan üssü bulunuyor. Bu küresel gücün arkasındaysa 11 nükleer uçak gemisi, yeni kurulan uzay kuvvetleri ve nükleer füzelerden oluşan caydırıcı bir askeri teknoloji yatıyor. İşin ilginç yanı, Amerika aslında uzun bir süre kendi kabuğuna çekilmiş, olaylara karışmayan bir ülkeydi. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu durumu tamamen terk etti ve Sovyetler Birliği'ne karşı Batı dünyasının liderliğini üstlendi. Bugün de bu rolüne barışı koruma veya demokrasiyi savunma gibi gerekçelerle devam ediyor. Kısacası Amerika'nın dış politikası ve dünyadaki duruşu tartışmalı olsa da büyük ölçüde bu askeri güç tarafından şekilleniyor. Amerika'nın askeri yapısını konuşurken aslında iki farklı ordudan bahsetmek gerekir. Biri resmi, diğeri ise sivil. Resmi ordu yaklaşık 1,3 milyon askeriyle tamamen profesyonel bir güç. 1973'ten beri zorunlu askerlik yok. Ordudaki herkes bu işi bir meslek olarak kendi isteğiyle yapıyor. Ancak şaşırtıcı olan ülkedeki sivil ordu. Verilere göre Amerika'da insan sayısından fazla silah sayısı bulunuyor. Yaklaşık 393 milyon sivil silah, yani kişi başına birden fazla silah düşüyor. Bu oranla Amerika, sivil silahlanmada açık ara dünya birincisi. Peki neden? Çünkü anayasa vatandaşlarına silah bulundurma hakkını tanıyor. Bu yasal hak, kendini koruma içgüdüsü, avcılık geleneği ve güçlü silah lobileriyle birleşince ortaya bu eşsiz tablo çıkıyor. Tabii madalyonun bir de karanlık yüzü var. Bu kadar çok silah, Amerika'daki silahlı saldırı ve ölüm oranlarının diğer tüm gelişmiş ülkelerden çok daha yüksek olmasına yol açıyor. Kısacası Amerika'da silah sahibi olmak özgürlüktür diyen milyonlarla bu durumun yol açtığı trajediler arasında derin bir toplumsal tartışma devam ediyor. Amerika'da yaşam standartları yüksek görünüyor ama diğer taraftaysa ağır bir yaşam maliyeti var. Orta gelirli bir Amerikan ailesinin yıllık brüt geliri 2025 itibariyle yaklaşık 79 bin dolar civarında. Saatlik ücretlerse eyaletten eyalete değişiyor. Federal asgari ücret hala 7 dolar seviyesindeyken birçok eyalet kendi saatlik ücretini 15 ila 18 dolar bandına çıkardı. Peki bu rakamlar gerçek hayatta ne anlama geliyor? Örneğin bir öğretmen ayda brüt 6 bin, bir hemşire 7.500 dolar kazanıyor. Ancak bu maaşlar New York'ta 4.000 doları aşan tek odalı daire kiralarıyla karşılaştırıldığında, özellikle de market veya benzinlik çalışanı gibi 3.000 dolar civarı kazananlar için hayatın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Vergi sistemi de bir başka karmaşa. Florida ve Texas gibi eyaletlerde gelir vergisi yokken Kaliforniya'da bu oran %13'e kadar çıkıyor.
Alışverişte ise etiket fiyatına aldanmayın. Vergiler kasada sonradan ekleniyor. Üzerine bir de restoranlarda hesabın %15 ila 20'si kadar bahşiş bırakma zorunluluğu eklenince Amerikalılar için hayat sürekli bir bütçe matematiğine dönüşüyor. Bu pahalı yaşam tarzını finanse etmek için çalışma temposu da oldukça yüksek. Haftada 40 saatlik çalışma standart ve fazla mesai sık görülüyor. Ancak en büyük fark tatillerde ortaya çıkıyor. Türkiye ile kıyaslandığında Amerika'da resmi tatil sayısı oldukça az. Federal olarak sadece 11 gün var. Yıllık ücretli izin hakkı ise genelde 2 ila 3 haftayla sınırlı. En önemli tatillerse Şükran Günü ve Noel. Günlük yaşamda genel bir düzen hakim. Ortak alanların temizliğine, çöp ve geri dönüşümün ayrıştırılmasına özen gösteriliyor. Trafikte kurallara genelde uyuluyor. Yayalara saygı var ve kırmızı ışıkta durmak çok ciddi bir kural. Ama ilginç bir istisna var. Çoğu yerde trafik uygunsa kırmızı ışıkta sağa dönmek serbest. Sosyal hayattaysa bir kasiyerin size gülümseyerek nasılsın diye sorması sadece bir selamlaşma biçimi. Ayrıca dünyanın terk ettiği inç, mil ve Fahrenheit gibi ölçü birimlerini inatla kullanmaya devam ediyorlar. Bu yüzden hava durumunda 80 derece lafını duyarsanız bilin ki aslında 27 santigrat derecelik bunaltıcı bir sıcak sizi bekliyor. Yemek kültürü daha öncesinde söylediğim gibi hızlı ve pratik. Öğle yemekleri genelde sandviç veya fast food ile geçiştiriliyor. Ama bu kültürün en eğlenceli yanı her şeyin büyük boy olması ve restoranlarda içeceklerin sınırsız ve ücretsiz olarak yenilenmesi. Alışveriş merkezleri ve birçok süpermarket haftanın 7 günü, hatta bazıları 24 saat hizmet veriyor. Bu alışveriş kültürünün en garip örneklerinden biri de eczaneler. İçeride ilaçların yanında cips, içecek ve oyuncak bulmanız son derece normal. Amerika'daki eğitim sistemine geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Videoyu izleyenlerin henüz büyük bir kısmı kanalıma abone değil. Yeni bir kanalım ve videolarımın devamı için desteğinize ihtiyacım var. Abone ol kısmından ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Amerika'da eğitim sistemi karma bir yapıya sahip ve büyük ölçüde eyaletlerin inisiyatifinde. Zorunlu eğitim süresi eyaletten eyalete değişiyor. Çoğu eyalette 16 yaşına kadar sürerken bazı eyaletlerde ise 17-18 yaşına kadar devam eder. Çocuklar 5-6 yaşında ilkokula, ardından 3 yıllık ortaokula ve sonrasında 4 yıllık lise eğitimine geçer. Böylece temel eğitim tamamlanır. Liseden sonra öğrenciler ister üniversiteye, ister meslek okullarına gidebiliyorlar. Mesleki eğitim Avrupa'daki çıraklık sistemi gibi değil. Daha çok 2 yıllık devlet kolejleri, meslek yüksek okulları ve sertifika programları üzerine kurulu. Üniversite eğitimi Amerika'da her zaman çok önemliydi. Harvard, MIT, Stanford gibi üniversiteler dünyaca ünlü. Bu okullardan mezun olanlar teknoloji, tıp, hukuk ve daha birçok alanda lider konumlara gelebiliyor. Ama üniversite eğitimi aynı zamanda çok pahalı. Devlet üniversitelerinde eyalet içi öğrenciler için yıllık ücret ortalama 10 ila 15 bin dolar. Eyalet dışı öğrenciler için bu tutar 25 ila 30 bin dolara çıkıyor. Özel üniversitelerde 40 ila 60 bin dolarken bu ücretler bazı okullarda 70 bin doların üzerinde. Öğrencilerin çoğu eğitimini federal veya özel kredilerle karşılıyor. Prestijli üniversitelerden mezun olanlar genellikle iyi maaşlı işlere giriyor. Ama orta düzey okullardan çıkanlar için öğrenci kredisi borcu ciddi bir sorun olmaya da devam ediyor. Öğrenciler on binlerce dolarlık ücretler karşılığında sadece eğitim değil, adeta 5 yıldızlı bir yaşam deneyimi de kazanıyorlar. Dünyaca ünlü Amerikan üniversiteleri, öğrencilerine devasa spor kompleksleri, olimpik yüzme havuzları, son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlar, sanat merkezleri ve 5 yıldızlı otel konseptinde yurtlar sunuyor. Birçok kampüs kendine ait sineması, tiyatrosu ve yemyeşil alanlarıyla küçük bir şehir gibi işliyor. Yani bu okullar öğrencilere sadece bir diploma değil, aynı zamanda elit bir sosyal çevre ve unutulmaz bir kampüs hayatı da vaat ediyor. Bu lüks eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Kısacası Amerika'nın eğitim sistemi çok geniş bir yelpaze. Hem özel okullar hem de yaygın devlet okulları var. Öğrenciler arasında rekabet yoğun, başarı baskısı güçlü. Özellikle bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarına yönelim artmış durumda. Ayrıca Amerika yaklaşık 1 milyon uluslararası öğrenciyle dünyada en fazla yabancı öğrenci çeken ülke oldu. Üniversiteleri her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce öğrenci toplamaya devam ediyor.
Amerikalılar genelde açık sözlü, iyimser ve girişimci bir yapıya sahip. Selamlaşırken gülümsemek, göz teması kurmak ve el sıkışmak yaygın. İlk tanışmada belli bir sosyal mesafeleri var ama yabancılarla iletişimde genellikle sıcakkanlı davranıyorlar. Dakiklik önemli. Randevulara geç kalmak hoş karşılanmıyor. Alışveriş kuyruklarında sıraya dikkat ediliyor. Trafikte ise kurallara uymak toplumsal bir alışkanlık. Birçok şehirde sürücüler yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanır. Toplumdaysa özel hayat ve mahremiyet anlayışı da çok güçlü. Amerikan kültüründe bireycilik öne çıkar. İnsanlar bağımsızlığa ve kendi kararlarını özgürce vermeye önem verir. Komşuluk ilişkileri Türkiye'ye kıyasla daha mesafeli. Yalnız yaşama kültürü yaygın. Apartman ve sitelerde düzen işleri çoğunlukla site yönetimleri tarafından organize ediliyor. Sessizlik saatleri sadece apartman kurallarıyla değil, birçok şehirde çıkarılan gürültü yasalarıyla da belirleniyor. Şehir yaşamında güvenlik için kapılar kilitlenir, özel eşyalar araçta bırakılmaz ve park kurallarına dikkat edilir. Çocuklara ise erken yaştan itibaren sorumluluk bilinci kazandırılıyor. Bu okul kulüpleri, spor takımları ve toplum hizmeti projeleriyle destekleniyor. Özellikle lise öğrencileri üniversite başvurularında avantaj sağlamak için gönüllü çalışmalar yapıyor. Boş zamanlarda spor ve açık hava etkinlikleri var. Barbekü partileri, kamp ve ulusal parklarda yürüyüş en sevilen aktiviteler arasında. Kurallara uyum Amerikan kültürünün en temel parçalarından biri. İnsanların çoğu yasaların güvenlik ve düzen için vazgeçilmez olduğuna inanıyor. Amerika yüksek yaşam standartları ve özgürlük vaat ederken aynı zamanda ciddi zorluklar barındırıyor. Gelir ve fırsat eşitsizliği en büyük sorunlardan biri. Nüfusun üst kesimi devasa servetlere sahipken düşük gelirli kesim yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veriyor. 2023 verilerine göre yaklaşık 653 bin evsiz insan var. Sokaklarda yüz binlerce evsiz görmek artık sıradan bir manzara. Özellikle Los Angeles, San Francisco ve New York gibi büyük şehirlerde bu durum çok daha görünür hale geliyor. Ülkede sağlık sistemi de sıkça eleştiriliyor. Harcamalar çok yüksek olduğu için herkes uygun tedaviye erişemiyor. İşini kaybeden biri işveren kaynaklı sağlık sigortasını kaybedebiliyor. Devlet destekli düşük gelirli sağlık sigortasıyla uygun fiyatlı sağlık hizmeti yasası bazı düşük gelirli vatandaşlara çözüm sunsa da sistemin pahalı ve eşitsiz olduğu sıkça dile getiriliyor. Amerika, gelişmiş ülkeler arasında kişi başına en yüksek sağlık harcamasına sahip. Ama buna rağmen hizmetlerine erişim eşitsizliği de çok yaygın. Irkçılık ve ayrımcılık hala Amerikan toplumunun en büyük yaralarından biri. Siyah Amerikalılar, Latin Amerikalılar ve Asya kökenli topluluklar eğitimden işe alıma, hatta polis kontrollerine kadar birçok alanda ayrımcılıkla karşılaşabiliyor. Müslüman azınlık da özellikle güvenlik politikalarının yoğunlaştığı dönemlerde ön yargılara maruz kalıyor. Bu yüzden siyahların hayatı önemlidir gibi toplumsal hareketler büyük yankı uyandırmaya da devam ediyor. Bu olay ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ve silah şiddetinin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm bu yaşananlara rağmen politikacılar arasında silah kontrolü konusunda keskin görüş ayrılıkları da devam ediyor. Demokratlar daha sıkı denetim isterken cumhuriyetçiler bireysel silah hakkını savunuyor. Silah şiddeti Amerikan toplumunun en büyük sorunlarından biri. Ülkede insandan daha fazla silah var. 100 kişiye yaklaşık 120 silah düşüyor. Bu durum güvenliği artırmak yerine sık sık trajedilere yol açıyor. Okullarda, sinemalarda ve alışveriş merkezlerinde yaşanan toplu silahlı saldırılar ülkenin gündeminden hiç düşmüyor. Hatta bireysel silahlanmanın en ateşli savunucularından Cumhuriyetçi yorumcu Charlie Kirk bile 10 Eylül 2025'te bir üniversite mitinginde kurmalı tüfekle boynundan vurularak hayatını kaybetti. Siyasi kutuplaşma demokrasinin sağlıklı işleyişini de zorlaştırıyor. İklim değişikliği, sağlık sigortası, göç ve silah kontrolü gibi konular toplumda derin bölünmelere yol açıyor. Partiler arasında anlaşmazlık zaman zaman kongrenin kilitlenmesine ve hükümetin geçici kapanmasına da sebep oluyor. Bir kesim kamusal hizmetlerin yetersizliğini ve şirketlere olan bağlılığı eleştiriyor. Diğer kesimse özgürlük ve serbest piyasa ekonomisini savunuyor. Sonuç olarak Amerika
hem cazibesi hem de sorunlarıyla farklı duygular uyandıran bir ülke. Geniş iş pazarı, teknoloji gücü ve askeri kapasitesi dünya çapında hayranlık topluyor. Ama gelir uçurumu, sosyal adalet eksikliği ve gündelik sorunları hala ülkenin en büyük sınavı. Amerikan rüyası hala bir umut kaynağı ama artık herkes için aynı kolaylıkta gerçeğe dönüşmüyor. Amerika yolculuğumuzun sonuna geldik. Kaynakları açıklama kısmından bulabilirsiniz. Videoları izleyenlerin henüz büyük bir kısmı abone değil. Henüz yeni bir kanalım ve videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum. Abone ol kısmına tıklayarak ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.